Tansu'yu çekip alın. Beton. Nasıl olabilir? Tertemiz bir, İlerleyebilir mi? tertemiz bir karakter canım Beton. Bizim için. Biriniz de bunu deyin artık. Aynı şeyi söyletiyorsunuz bana. Hazal'la oynamak Ben de Hazal oynamak harikaydı. Üçüncü sezonun olacağını da düşünüyorum. O Biz de zaman daha istiyoruz. hızlı Evet. zenginleşecek. İstiyoruz desene Çağlar. İstiyoruz değil mi üçüncü sezonu? Biz de hep birlikte üçüncü sezonu istiyoruz. Farklı bir şey yapıyorsunuz şu anda. Aysun bence çok komik. Bu karakterlerin hepsi. Bakın şaka yapmıyorum. Seyirciler de izleyince Gerçekten ilk öyle. sezona göre çok daha komik. Siz bana bir Şimdi bu hediye sahne- getiriyorsunuz. Vinçle. Ben pick-up'tan iniyorum. Tak tak. Ne güzel aslında. Orada da görüntüler çok güzel. Evet, Deniz limanları kenarı, çektiğimiz Kuraklarım. yer. Evet, Kuraklarım, kuraklarım. evet. Kuraklarım çok güzel. Hocam nereye gidiyorsun? Mitolojik balık mı avlayacaksınız? Ne yapacaksınız gibi böyle bir şey ekledim yani, tamam mı? Ben sonra salak salak kendi esprime güldüm yani. En çok eğlendiğiniz, hani izlerken belki biz oradan bak bunda çok eğlenmişlerdi falan diye. Bir yüz ifadesi. Beton'un yüz ifadesi. Bir de çok gülüyoruz ikimiz birlikte. Aysun Öz'de Başka Şeylere hoş geldiniz. Bugün benim çok sevdiğim bir dizinin ikinci sezonunu konuşacağız. Magarsuz'un ikinci sezonunu konuşacağız. Ve benim yine çok sevdiğim oyuncu arkadaşlarımla birlikteyiz bugün de. Merve Dizdar, Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Hazal Türesan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Yine böyle hani ne diyeyim, nasıl tarif edeyim? Olaylar. Olaylarla geçen bir ikinci sezon var diye tahmin ediyorum. Sadece ikinci sezonun birinci bölümünü izleyebildik. Birinci bölümde bile, yani ikinci sezonun birinci bölümünde bile nasıl bir sezonun, nefes nefese izleyeceğimiz bir sezonun başladığını hissettik. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. O zaman yine böyle başlayayım diyorum Merve. Yani Başlayalım. yine ikinci sezonda böyle ay nasıl bir kadın bu, ay falan diye böyle nefret ederek izlediğim bir karakter. Yapma. Yani böyle mi olunur? Tansu'dan Böyle nefret kötü olur. edilmez. Ama şöyle bir şey Evet. var. Haklısın. Magarsuz'un ilerleyen bölümlerde o denge gelecek. Çünkü ilk sezonda da öyleydi. Yani saf iyi ya da saf kötü Evet. değiliz hiçbirimiz. Neticede iyi yanlarımız var, Tabii kötü ki. yanlarımız var. Yüzde değişiyor bazı Bir insanlar. şey soracağım. Şimdi Tansu'yu çekip alın. Beton. Nasıl olabilir? Tertemiz bir, tertemiz bir karakter canım Beton. Tansu'yu çekip Keyif alın. bak. Olmaz. Evet, olmaz. Tansu lazım. Evet, Tansu çok lazım. Orada acayip bir Kulaklarıma. denge tabii. Evet, tabii. Ama Tansu'nun bu kadar dişli olması ve Hazal'ın rolünün, şimdi Hazal'ı da bu sene, bu sezon izliyoruz ve o da orada yine güçlü ve çok ciddi, sert bir kadını canlandırıyor. O da aslında böyle, bu kadınları izlemeyi seviyoruz biz bu arada. Yani dediğin Çok iyi yazılmış doğru, karakter, evet. kadın karakterleri zaten bunlar. O yüzden zaten Hazal da girişiyle başka bir sekans açılıyor. Yani Evet. çok kuvvetli Evet, evet. bence orası. Bu sezon bence ilk sezona göre okuduğum, yani izlemedim bilmiyorum tabii ki, ama çok fazla daha olay oluyor. İşler çok daha fazla karmaşıklaşıyor ama çok daha fazla duygusal tarafları var. Evet. Yani Turgut'un hikayesi özellikle benim açımdan biraz daha onların aşarlarını gördüğümüz, Beton'un da keza öyle, ama bu sezon özellikle bu insanların neden bu hale geldiğine dair birçok şey var ilerleyen bölümlerde. Sebepsiz Böyle yere var. beton olmuyoruz. Tabii ki. Yani her karakter gibi, Merve'nin dediği gibi bu sezon bir de hepimizin aslında karakterlerinde neden ilk sezonda böyle bir süreç yaşandı, neden bu karakterler aslında Halil Kur'an ölümünden sonra böyle bir dönüşüm yaşandığının aslında bir noktada da geçmişe dair de anlatıldığı, bunun konuşulduğu, kendi aralarında bunun kavgasını yapıldığı, duygusal anların yaşandığı bir sezon olması açısından da önemli. Sanki yani böyle Magarsuz serüveninde böyle şey bir yerde, bütün iplerin bağlandığı bir yerde duruyormuş gibi geliyor ikinci sezon. Evet. Öyle. O ipler de çözülecekmiş gibi Evet, geliyor. %100 yani. Tabii siz çekerken yazın çektiniz ve farklı şekilde çekiliyor. Nece sırayla çekilen bir set yapısı yok. O yüzden sizin kafanız şu anda karışıktır bayağı diye düşünüyorum. Ne sonra ne önce Evet. gelişiyor diye.
Ama Yani iyi hangi sezon sahne, kaçıncı bölüm Evet. onu pek hatırlamıyorum ben. Biraz önce sana bir spoiler verdim. Burada vermeyeceğim ama. Tamam, en azından onun Birinci birinci bölümde sezonda- olduğunu hatırladım. Ama beton daha da betonlaşmış bir şekilde karşımızda. Çok daha yani ilk sezonda beton daha anladığımız, yani daha naif tarafları daha fazla olan bir beton varken şimdi gittikçe sertleşen bir betonla karşı karşıyayız. Ama ileriki bölümlerde duygusal taraflarını da göreceğiz. %100 çünkü yani Ozan'ın kaleminde de Mustafa ile birlikte orada şöyle bir şey var. Yani hiçbir karakter tek düze, yani böyle bir tek boyutlu, iki boyutlu gitmiyor. Yani çok boyutlu yazdığı için aslında karakterlerin kurulduğu yerdeki zaafları o kadar belli ki her an hepimiz oraya düşüyoruz. Biraz şöyle tanımlayabilirim, yani ilk sezon beton diyoruz. Sonunda 7. bölümde benim adım Salim diyordu. Salim'i nasıl inşa edeceğini bilemeyen bir betonun sezonu Evet. diye tanımlayabilirim bunu. Evet, doğru. Bence çok güzel bir tanımlama oldu. Hazal hoş geldin. Hoş bulduk. Magarsus, başta da söylediğim gibi benim sevdiğim, böyle çok keyifle izlediğim dizilerden bir tanesiydi. Orada seni görmek yani bu sezon çok güzel, çok iyi geldi doğrusu. Teşekkür Ve ederim. bence orada kadın karakterlerin, güçlü kadın karakterlerin artması oradaki dengeyi de sağlıyor. Ve o bölge ne kadar ve o sektör erkek hakim bir sektör olsa da aslında kadınların da güçlü olduğu bir sektör olduğunu da hissettiriyor bize. Ne dersin? Hani Magarsus hikayesi senin için nasıl gelişti? Yani ben de Magars'un fanıydım. Magars'a dahil olmak hani bir hayalin gerçekleşmesi gibiydi bir yandan benim için. Çünkü çok beğeniyordum. Hikaye kuruş biçimini, çatısını, her bir karakterin insan oluşunu. Yani bu hayatta yapmam dediğim ne varsa yaptığım için ve asla böyle davranmam dediğim her şekilde davrandığım için Yunus Ozan'ın ve Mustafa'nın kurduğu evrende de karakterlerin, yani dediği gibi zaaflarını görüyorsun ve çok insan karakterlerdi ve bu kadar güzel yazılmış kadın karakter oynamak. Kadın karakterler bazen çok zaaflı yazılıyor. Hani ama zaaftan kastım insani zaaflardan bahsetmiyorum. Eksik. Sete girdiğimde benim için Nuran'la ilgili sorulacak çok soru vardı. O yöreyi bilmediğim için. Ama karakteri çalıştıktan ve oynamaya başladıktan sonra soracak sorum kalmamıştı Ozan'a. Çünkü her şey çok açıktı. Ve dediğim gibi hani her zaman da söylüyorum, fanlarıydım. Onlarla birlikte oynamak da çok keyifliydi o yüzden benim için. Bizim için. Evet, biriniz de bunu deyin artık. Aynı şeyi söyletiyorsunuz bana. Hazal'la oynamak Ben istedim. de Hazal'la oynamak harikaydı. Çok teşekkürler. Harikaydı. Hazal'la Bunları oynamak sen de bir harikaydı. şeyler dersen benimle ilgili. prova- Biz zaten daha önceden oynamıştık. Evet. Yengem Zaten oynadı. harika. Yengem rolünde. Yani iyi bir prova keyifli. yaptık. Şive vesaire. Yani Hazal girdi. Hepimizin enerjisini de yükseltti. Yani sanki çok uzun zamandır beraber çalışıyormuşuz gibi. Onlar da öyleydiler. ama. Evet, tamam, Öyle dur, yani. biz Hemen. övüyoruz. Pardon, ben burada susacağım, tamam. Utandım. Harika bir partner kazandık. Evet, Yani. gittikçe zenginleşiyor Magarsus. Ben 3. sezonun olacağını da düşünüyorum. O Biz de zaman daha istiyoruz, da evet. zenginleşecek. İstiyoruz desene Çağlar. İstiyoruz değil mi 3. sezonu? Hep birlikte 3. sezonu istiyoruz. Bakalım, gerçekten yani her yeni bir bölüm, her yeni bir sezon sürprizlerle dolu oluyor. İşte bu kadar itici ve pislik karakter yetmemiş olsak, yani şu afişe baktığın zaman gerçekten Gerçekten öyle. belki bir işte Sezin, yani Suzan'ı oynayan Sezin, İnanılmaz ya. İnanılmaz. belki iyi niyetli, Herkese bak- hepsi pislik, iğrenç. çok komik. Yok, çok bu arada komik. mesela, ama şöyle, şimdi işin geyiği tabii de hani böyle o karakter işte itici gelebiliyor, şey yapabiliyor, ama aslında herkesin, işte Tansu'nun, Beton'un, Turgut'un kendi doğruları var. Aslında orada inatlarda, hırs çatışmalarında, kendi çıkarlarında aslında hep ters düşüyorlar. Bu tabii seyirciye de yansıyor. Seyirci bir karakteri seviyor. Ya Tansu'da kendini görüyor belki. O yüzden ya yeter Turgut diyor belki. Çok iticisin diyor. Belki Turgut'ta kendini görüyor. O Turgut'un savaştığı şey Beton'da ters teptiği için belki Beton ona itici geliyor. Aslında hepsinin kendi güzel böyle bir nasıl diyeyim, doğrusu var. Tabii doğrular çakıştığı için orada artık karakterler çok antipatik gelmeye başlıyor, ama burada tabii ki çok ben çok eğlendiğini düşünüyorum. Hani yazarken de
Hem Mustafa'nın hem Yunus Ozan'ın, ki çekerken de çok eğlendi. Bizim set, hani yeni gelen, yeni aramıza katılan oyuncular da hani zaten çok başarılı oyuncular, tecrübeli oyuncular. Bir de gelip sete böyle şen şakrak gelmek, bu yani bir oyuncu için de çok büyük nimet bence. Hani sabahın köründe mesela Berkay'ı görüyorsun, gülüyor işte. Ozan sete geliyor, bizim yönetmenimiz. Orada çok güzel bir şekilde herkesin modunu yükseltiyor. Bu da bence kameraya da işte televizyona da neyse yansıyor artık. Evet, evet. Şevkle çalıştığınız belli oluyor. Yani zaten şöyle bir şey var. Hepiniz o kadar iyi oyuncularsınız ki. Yani cast bence çok iyi kurulmuş. Magarsus'un bence en önemli taraflarından biri çok doğru bir castla ve çok iyi oyuncularla çalışması. Senaryo da iyi olunca, yönetmen de iyi olunca böyle baş tacı ediliyor. Şunu hemen unutmadan ekleyeyim de, az önce hani bir karışıklık dediniz ya, işte sahneler birbirine. Onun maalesef bir sorumlusu benim. Çünkü Niye? buradan Niye Çağlar? teşekkürlerimi ben ileteyim. Çünkü ya aynı dönemde ben televizyona bir proje yapıyordum. Beni hemen benim sahnelerimi bir aya sıkıştırdılar. O yüzden 7 bölüm böyle iç içe girdi. O yüzden buradan tekrardan hem Yamaç ve işte Barış Yıldırım'a ben teşekkür edeyim ve tabii ki Saner ve Saner Ayar'a O3'ten. Ya benim öyle bir kompakt programım yüzünden bazı sahneler böyle iç içe girdi. Yani bir sahnede mesela 2. bölümden bir şey çekiyorsun. Hep hemen seni böyle giydiriyorlar. 7. bölümden bir şey çekiyorsun. Ertesi gün o falan derken biraz kafalar karıştı ama çok tatlı ve çok yetenekli bir ekiple çalıştık. Bunu çok güzel kotardılar yani. Yani o dönemin bence zorluğu, yani bir zorluğu yoktu. Çağlar'ın erken gitmesi, Aa, üzüldük. ne Bir üzüldük. boşluk oldu. Yani Boşluk onu oldu. karışık çekilmesi değil, Çağlar'ın erken. Evet. Yani çünkü buradaki insanlar birbirini seviyor. Çağlar dizisinden izin aldı. Son paydosta kalktı geldi. Belgrad'a gittik çekime. Hazal geldi. Öyle bir ekip ya gerçekten. Yani evet, iyi oyunculuk, iyi yazarlık, yönetmenlik, bunların dışında yani birbirini seven insanlarız yani. İyi Bir bu kadar insan daha var. olma durumu bence Ya de evet, yani çok önemli. orada o bağ kurulduğu için herkesin birbirini gördüğünde mutlu oldu. Evet. Böyle de bir şey oluyor bence yani. Evet, kesinlikle. Bir de Çağlar, o kadar doğru bir noktada durdun ki afişe baktığımda gerçekten de bütün karakterler çok kötü karakterler. Ya mesela böyle yapımaz izliyoruz yani, bütün karakterlerin hani başta ilk fotoğraf olarak kötü olduğu ama bizim böyle ekrana yapıştığımız dizi, yani çok beğendiğimiz dizi kolay değil. Yani sevilmesi kolay değildir aslında bu, ama o kadar iyi yazılıp oynanıyor ki farklı bir şey yapıyorsunuz şu anda. Aysun, bence çok komik bu karakterlerin hepsi. Bakın şaka yapmıyorum. Seyirciler de izleyince Gerçekten ilk öyle. sezona göre çok daha komik. Yani çok ciddi bir şey izliyorsunuz ama siniriniz bozuluyor ve Evet. gülmek zorunda kalıyorsunuz. Mesela Hazal'ın karakteri hiç gülmüyor. Hep çok mutsuz ve bu beni çok güldürüyor. Yani betona girmiyorum. Çağlar'la Berkay'ın ve benim üçümüzün toplantı sahnelerindeki korkunç diyalog... Yani, diyaloglar değil. Diyaloglar korkunç olan. çok iyi de. Karakterlerin sinir bozukluğu komik. Yani Evet. söz veriyorum, ikinci sezon daha komik bence. Evet, evet. Sinirsel. Bence de. Ya biz hep konuşuyorduk yani, biz bir sezon çok daha fazla güldük yani. Bu bizle de ilgili olabilir. Çünkü bildiğin için, ama yani öyle bir... Biz yani yeni geldim, yeni dahil Evet. oldum. Kahkahalardan yani artık böyle sinirlerimiz bozuluyordu yani, Yani ilk yazılan sezona şeye. göre bir tık daha şey artmış. Ozan Artık trajikomik derecesi yükseldiği için belki de gerçekten Sinir o kahkaha. bozukluğu, Evet, evet. sinir Sinir bozukluğu. bozukluğu, Evet. Sinir bozukluğu. Bir de bu Herkes çok karakterler ciddi. aramızda yaşıyor. Yani orada belki biraz daha sert anlatılıyor ya da daha karikatürize etmiş olarak görüyoruz neticede, hani sinemanın ya da bu sanatın olayı bu bir taraftan, ama hepimizin içerisinde olan ya da toplumun içinde olan karakterler mi? Ya bunun işte o bölgede geçmesi bizim hayatımızda olmadığı anlamına gelmiyor. Affedersiniz, konuşurken yani, ya da belki de kurguda ne gördüm bilmiyorum ama sahnesini hatırlıyor musun? Çukura girdin mi? Şimdi yani bu bence kurguda nasıl İnşallah görünür bilmiyorum ama koyarlar ya. Çağlar, hatırlıyor musun sahneyi? Siz bana Yani- bir hediye getir. Şimdi anlatamadınız, şimdi Anlatamadım, olmadı bir hareket keser. yaptın. Siz bana Ya bir şimdi bu hediye sahne- getiriyorsunuz vinçle.
Ben pick-up'tan iniyorum. Tak tak. Yani ciddi oynadığı için ben böyle zaten genel olarak da böyle şeylere gülüyorum. Yani çok komik şeylere gülmüyorum. Bunları böyle Evet şeylere ya. güldüğüm için ikinci sezon bana çok komik geliyor bu yüzden. Evet. Ayrıntılar yani garip. Bazen şöyle de oluyor. Yok artık ya falan çok diyoruz. Ya, yok artık ya bunu söylemiş olma. Ya böyle deme aa dedi falan Dedi, dediğim der. çok yer oldu. Hele o sonunda zaten ben birinci bölümden bahsediyorum şu anda. İkinci sezonun bir ya dedim yine Turgut yaptın Turgutluğunu. Yani daha ilk bölümde yine aynı Turgut olarak devam ettiğini hatta bunun derecesinin arttığını düşündüm. Hemen bir hatırlayayım. Ne Evet. yapıyordun? Onu da Dur var. tamam şimdi hatırladım. Ben de ama Hani Geçen- o paralar Evet, inanılmaz bir hatırladım, şey değil mi? Söylüyorsunuz neler oluyor. evet yok artık. Yani İşte bundan düşünmüyorsun bahsediyorum. hiç Yani ne herkes durumda. kendi çapında haklı ya. Evet, evet. Doğrusu var. Yani o yüzden sevilmiyorlar ya da şey yapmıyorlar. Ama onun yaptığı şey ona o an doğru. Biraz şey gibi de düşünüyorum. Ya bu dizide yazımda diyeyim. Yani aslında iki tane başrol var. Hem bir hani doğanın kanunları, hani doğanın gerçekleri bir de hırslar. İşte o insanı işte diğer hayvanlardan, memelilerden ayıran o işte bizim hırslarımız, çıkar duygumuz. İşte o iki başrolün aslında biz hep şeyini izliyoruz bu hikayede. Evet, tabii Öyle iklim diyeyim. krizi gibi bir gerçek var bu sezonda. Hı hı. Geçen sezon onu biraz izlemiştik ama bence yapımın önemli noktalarından bir tanesi de hani bu dünya meseleleriyle de karşılaşıyor. Sadece insanın hırsları değil. Dediğin gibi orada bir küresel iklim krizi yaşıyoruz ve bunları nasıl yaşayacağımızı da aslında gösteriyor bize. Yani bir şekilde çarpıyoruz orada bir duvara. Doğru, iki başrol var. Hem bir taraftan insan hem bir tarafta doğayla mücadele eden ve doğadan güçlü olduğunu zanneden de saçma bir insanlık Doğru, var. kibir. Yani o da doğru. Bir de tabii Hazal senin şimdi diziye giriyorsun ben nasıl gireceğini merak ediyorum. Nasıl bir karakter olacak? Şehirden gelen biri mi olacak? Çünkü biz seni şimdiye kadar şehirli kadın olarak Barbie gördük. Hep böyle beyaz yakalı işte şehirli bir kadın Evet. izledik senden. Bu sefer ilk kez taşrada büyüyen, şivesi olan bir rolde izliyoruz. Ama çok iyi hakkından gelmiş. Teşekkür ederim. Yani ben çok korkmuştum başta, çok tedirgin olmuştum. Bir yandan bir parçası olmayı çok istiyorum. Bir yandan o kadar iyiler ki ve iş totalinde o kadar iyi ki onlara ihanet etmek istemiyorum. İşte hani yapıma, Yunus Ozan'a gerçekten çok teşekkür ediyorum bu konuda. Yani şiveyle ilgili şive koçu tutuldu. Sonra ben setin başlamadan çok daha erken gittim ki Berkay'ın sahnelerini izleyebileyim. Çünkü çok güzel bir ağzı var ve hani işte oralı yani orası neresiyse işte Sarıbahçeli bir adam var orada yani hani Berkay değil o beton o Salim. Teşekkür ederim. Ondan Utandırma sonra artık. dur daha neler anlatacağım. Artık Sonra ondan burada sonra. çatlayacağım bir şey demiyorum. Gerçekten de kızlar değil bu. Ama hayır Çok gerçekten tatlısın, öyle yani. teşekkür ederim, hayır. Bunu övmek için de demiyorum. Bir şey o kadar doğru yapıyor ki ben de bilmiyorum onu yapmayı yani hani. O yüzden gidip onu da görmek istedim. Onu seyrettim falan ve sürekli tabii Yunus Ozan'ın da Adanalı olmasını şey olarak hani her repliğimden önce de gidip bir dakika bunu bir söyle bakayım nasıl duyuluyor. Tamam öyle deyip öyle giriyordum sahneye. Ben çok çalıştım ve sürekli iyi yapan insanlardan da onay almaya çalışıyorum. Berkay'a gidiyorum oldu mu? İşte Yunus Ozan'a gidiyorum oldu mu? Hep böyleydim. Hani hep de kontrollü gitmeye çalıştım. Çünkü çok bıçak sırtı. Yani bir taklit yapan biri olmak istemedim. Ya o olacağım ya olmayacağım. Çünkü bu işin doğasına ihanet olurdu onun taklidini yapsaydım. Demek ki kalkmışım altından. Kesinlikle. Onların Çok da yardımıyla. iyilik. Çok iyi Kesinlikle yani. Bambaşka biri oldu Nuran yani. Çok komik. Biz Ozan yazmadan konuşuyorduk böyle bir karakter yazacağını. Sonra senaryoda okuduk vesaire. Ama bence evet Hazal'la cuk oldu yani. Evet gerçekten Sen çok olmuş. Allah'ına vurma. Çok teşekkür ediyorum sana. Bir de Magarsus gittikçe büyüyor sanki yani ekip. Evet. Çok da güzel bir ekip Çok var iyi bir burada. kadro. Gerçekten Çok. Magarsus'un ilk söylediğin gibi Arsun, yani en önemli özelliklerinden biri çok iyi kastı. Çok Çok iyi iyi. oyuncu. Herkes çok o iyi kişi oyuncu. bence. Evet. Ve yani herkes gerçek ve o yüzden herkesten bir taraftan severken hani o nefretin içinde sevmek de var. Bir taraftan hani nefret dediğim buydu. Hani böyle nasıl bir karakter bunu nasıl yapar diye böyle şeyle izliyorsun. Ama
çok iyi görünüyor. Peki şimdi ben sadece birinci bölümü izlediğim için gidişat çok daha sertleşeceğini gösteriyor daha ilk bölümden. Ama şimdi diğerlerini izlemediğimden daha çok soru sorabilirim ama bilmiyorum. Ama ikinci sezonla ilgili olarak şu konuştuklarımız dışında ya bir de şöyle bir tarafı var. Şu tarafa da değiniyoruz ya da buna da dikkat etmeliyiz diyeceğiniz böyle altını çizeceğiniz böyle noktalar var mı? Belki hani sahnelerden hatırladığınız kadarıyla. Senin söylediğin, hatırlattığın göçmen şeyi var. Evet, Mesela göçmen hikayesi. meselesi. Ki bu oranın da gerçeği. Bu bazı çadırlar var orada. Çukurova'da, Adana'da, Karataş yolunda. Ya bu sanatın, bizim dekor sanat ekibinin yaptığı değil, gerçekten orada yaşayan göçmenler var, insanlar var. Bu Türkiye'nin gerçeği, sadece oranın Tabii. değil. Dünyanın da yani. Evet. Dünyanın da tabii. Bu ya yine hani şeye geri döneceğim aslında, şimdi tamam ana kast bu afişte gördüğümüz ama şu hani boş kalan yerlere belki bölümlük oyuncuları bile koyabilirim ben oraya, hani Tabii. yardımcı olur. Çünkü onlarda bile böyle bir sahnelik gelip kendinden tiksindiren mesela benim bir muhtar sahnem vardı, mesela muhtardan bir belge almam lazım falan. Ya o tek sahnelik, ondan bile hani o muhtardan bile "İyi, tamam hadi ver, sen ne yapıyorsan yap" dedirttiği bir yer vardı ki ben bunu 2016'da hissetmiştim. O zaman daha 2'yi çekiyorduk Beypazarı'nda. O zaman ben şunu düşünüyordum. Mesela orada kahvehaneler, kıraathaneler bütün gün dolu. Yani sabah akşam, yani hafta içi hafta sonu. Ya diyorum, bu insanlar ne yapıyor? Bütün gün burada. Kim nerede çalışıyor? Sonra düşünüyorsun. Çünkü kendi tarlasında göçmenler çalışıyor. Yani bilmiyorum hani hakkını veriyor mu vermiyor mu, şimdi buradan spekülasyon yapmayayım da. Şimdi bunu 2016'da ben düşünmüştüm. Şimdi ben bunu 2024'te çektim. Yani hatta muhtara söyledim. Ya muhtar, Evet. sen burada göçmenlere laf ediyorsun da sen onu kovduğun zaman senin tarlanda hani kim? Kesinlikle. Yani senin şu an yediğin mahsulü bile sen aslında onlara borçlusun. Yani belki orada haksızlık yaparak çalıştırıyorsun, bir şey yapıyorsun. Bazı şeyleri görmezden geliyorsun. Ya bu tarz şeyleri de çok güzel işlemiş bence Yunus Ozan. Evet, göçmenlik önemli, tüm dünyada önemli mesele. Özellikle sanatın çok gündeminde bir taraftan. Sadece sanatın uzun zamandır gündeminde. Yani Biennaller kuruldu bu tema üzerine. Aslında göçmenlik ve iklim krizi şu anda yaşadığımız, içinde olan şey ve önümüzdeki 100 yılda biz bunu inanılmaz derecede yaşayacağız. Çünkü iklim krizi arttıkça göçler, iklimden dolayı göçler de artacak. O yüzden tam böyle dünyanın meselelerinin de göbeğinde bir dizi Magarsus. O yüzden de bence çok önemli. Bir Yani taraftan. merkezine onları almadan ama Evet. Magarsu bence ilgi çekici olan tarafı yaşayan bir şey olması Magarsu. Magarsu yaşıyor. Bunları odağına almadan ama bunları sırtını dönmeden Evet. yapılan bir iş. O yüzden bence bu kadar ilgi çekiyor zaten. Evet, evet. Çünkü gerçek bir taraftan da hani günümüz dünya insanının meselesini de çok iyi anlatıyor. O nedenle her dünyanın neresinde izlenirse izlensin iş yapacak bir dizi. Nitekim geçenlerde biz Blue TV ailesiyle birlikte, Warner Bros. Ekibiyle birlikte Londra'daydık. Orada da Magarsus'un, yani bir oturumda Magarsus'un konuşulduğu, tanıtıldığı bir oturumda beraberdik. Herkesin ilgisi büyüktü ve özellikle ön plana çıkan yapımlardan bir tanesiydi. O yüzden insan mutlu oluyor. Yani orada bir Türk yapımının önde olması, bunun konuşulacak olması ve pek çok ülkede de izlenecek olması çok güzel tabii bir taraftan. Çünkü dünya meselesi bu, sadece hani Türkiye'nin bir yerinde geçen bir mesele değil. Evrensel bir mesele anlatılıyor ve evrensel bir dille de anlatıyor ve çok iyi oyunculuklarla anlatılıyor bir taraftan da. O yüzden de çok kıymetli. Tabii Magarsus'ta çok keyif aldığınızı görüyorum. Çok böyle sahiplenerek oynuyorsunuz. Daha 3, 4, 5, 6 sezon olsa siz oynarsınız yani ve biz de izleriz. Oynarız. Bence tüm burada biraz tiyatroya da yakın bir atmosferi varmış gibi geldi. Hepiniz sahnede çok başarılısınız. Yani bir taraftan sadece kamera önünde oynamıyorsunuz, tiyatro sahnesine de çıkıyorsunuz. Öyle değerlendirdiğimizde yani öyle bir keyif de alıyor musunuz ya da sahiplenişinizde sanki biraz onu da görüyorum. Çünkü genelde oyuncular tiyatro oyunlarını sanki
biraz daha fazla sahipleniyorlar. Çünkü onun enerjisi ve onun heyecanı çok daha fazla. Yani daha farklı. Burada da öyle bir sahiplenme gördüm Magarsus'a karşı. Ne dersiniz? Hani benim sadece hissiyatım da olabilir tabii. Yo, doğru. Doğru, biz şu anlamda doğru. Biz öncesinde çok prova yapıyoruz zaten. Biz daha öncesinde de Evet. prova yapıyorduk. Ama oraya gidince de sahneyi hepimizin içine sinene kadar zaten çalışıyoruz. Bir tiyatronun bir parçası gibi zaten bu da. Bu anlamdaki. Full komple değil belki ama o benim işime çok yarıyor, işin açıkçası çok yaradı. Bir de Ozan'ın reisi çok karakterlerle bağlantılı bir reisi var. Yani kamera kullanımı çok bize ait. Yani bizim yaptığımız herhangi bir eylemin, herhangi bir aksiyona göre kurgulanmış bir reji var. Bu yüzden de bu bizim mesela çok rahatlatan bir şey. Yani tabii ki yani 1000 tane sinema dili var. Kamerayı oraya koydun, öyle yaptın, böyle yaptın. Ama Ozan'ın bize verdiği örnek veriyorum aksiyonel şeyler, yani karpuz yeme var yani. O karpuz yeme dediği yapılan şey böyle, yani şöyle bir şey istiyorum dediği zaman bir kere bu reji çok dışarıdan olmuyor, çok karaktere dair olduğu zaman biz hemen diyoruz ki okey, böyle bir şey buradan buraya gidebilirim. Ya da kamera kullanımı sen yap Beko, ben kamerayı ona göre yerleş. Oyuncuyu kolluyor Evet. işte. Öyle olduğu zaman aslında bizim özgürlük alanımız da çok genişledi. Evet. Bir de yani oynadıkça şimdi aylarca beraber çalışmışız. Hepimiz birbirimize bir şey yapmak, bir yere hareket etmekte imtina etmiyor kimse. Yatmakta, oturmakta, söylemekte, lafını kesmekte. Kesinlikle. Yani biz sterilliği kırdığı için de biz özgür hissediyoruz. Bu yönetmen evet. başarısı tabii ki öncelikle. Kesinlikle. O geçiyor yapıma kesinlikle. Çünkü iyi yapımların ardında genelde arkada böyle bir sinerji görüyoruz. Yani Bence de. ama bu şu değil, hani ay bir sette çok eğlendiğim değil. Bu başka bir şey. Belki sette zaman zaman çok gerildiniz, zaman zaman çok tartışmalar çıktı aranızda, yok öyle değil böyle yapalım diye fikir ayrılıkları oldu vesaire. Olmamış da olabilir tabii ki ama hani bu eğlenmeyle ilgili bir şey değil. Bu oradaki sinerjinin ve birbirinizi o kollama güdüsünden kaynaklanıyor bence. Peki bölgenin size, neticede 2. sezonu çekiyorsunuz. Bölgenin size kattığı ya da 2. sezonu çekerken ilk sezonda sizi orada nasıl bir dizi çekildiğini bilmiyorlardı. Ama 2. sezonda biliyorlar, çok da başarılı bir dizi olduğunu biliyorlar. 2. sezonu çekerken neler yaşadınız? Adana'da diyeyim artık. Ama ben Yerini söyleyeyim. ikinci sezon daha gerçek bir Adanalı gibiydim. Evet. Bence. Kendi Daha iyi adıma. biliyorduk Evet. adını. Bence hepimiz çok daha iyi. Yani ben çok Ama biz bir de çok şehrin içinde de çekmiyoruz. Şu an düşünüyorum. Çekmiyor. Evet, çok evet. Yani biz Çekmez çok ama çok güzel. şehrin içinde değiliz. Yani örnek veriyorum, Ziya Paşa'da caddede sahnemiz yok. yok. O yüzden ama yani bölgeyi, yani Çukurova'yı çok hissediyoruz yani. Tabii ki harika insanlar. Yani orada çekmemiz diziyi çok başka bir yere taşıyor. Gittiğimiz anda enerjimiz değişiyor. Bir de bu sezon, geçen sezon hiç durmamıştım ben. Bu sezon repolarımın, yani sezonun sonuna doğru en azından diyeyim. Repolarımda Adana'da kaldığım için daha iyi hissettim ve çok iyi geldi. Yani Adana müthiş bir şehir. Evet, ben de çok güzel Adana'mız. Ben de çok severim Adana'yı. Şey yapalım, selam yolladım hem Adana. Adana'mız ya. Ya mesela Karahisal Habib diye Usta. bir yere gittik. Adana'ya biraz uzak, böyle 1 saat falan gidiyorsun. Bu Sarıbahçe sahnelerini orada çektik. Mesela oranın insanına, halkına da buradan Evet. selam yollayın. Evet. Çünkü böyle meydanda çekim yaptığımız sahneler Orada oldu. evet öyle oldu. Oranın işte yerel yönetimi de hatta ziyaret etti sağ olsunlar. Yani garip bir şekilde çok da alışkınlar gibi hissediyorum ben. Hiç öyle şey yapmıyorlar, hani ne garipsiyorlar ne de, yani gerçekten bir karakter izliyorlar. Yani orada kayıt sessiz bilmem ne dendiği zaman orada onlar da onun farkında ya. Buradan Karahisal'ı ya da selam yollayalım. Bir de Magarsus tabii bir antik şehir oradaki. Onun enerjisi de ben hep onu düşünüyorum. Neticede oradaki eski antik kentlerin
enerjisi hani bugüne de bence geçer. İnsanlarını etkiler. Çünkü benim işte ben Aydın Sökeliyim. Priyene var bizim kasabada da. Dolayısıyla hep oraya çocukluğumdan beri her gittiğimde oraya ziyaret ederim ve onun enerjisinin o bölge insanına da yansır. Neler yaşandıysa oradan işte. Milattan sonra bilmem kaçıncı yüzyıldan Bizanslılar, Osmanlı ve hani günümüze kadar. O Magarsus'un hikayesini tam bilmiyorum ama belki de hani o enerji de diziye geçiyormuş gibi. Acaba neler yaşandı burada ve dizi bundan ne kadar etkilendi diye. Hani böyle bir paralellik var mıdır diye düşünmeden edemedim Sahnemiz de doğrusu. var. Evet, Sahneler de vardı şehirle Bu, ilgili. Evet. ilk sezonda da vardı. Bu sezonda sezon da var. antik kenti sahneler çektik. Bilmiyorum yani biz galiba yani totalinde böyle bir şey hissediyoruz. Yani her yerinde, Karataş'ta öyle. Yani Karataş deniz kenarındaki yani. Evet. O ne güzel aslında. Orada da görüntüler çok güzel. evet, Deniz limanları kenarı, çektiğimiz Kuraktarım. yer. Evet, Kuraktarım, evet. Kuraktarım çok güzel. Çok. Gerçekten çok güzel bir yer. Kuraktarıma gerçekten gittikten sonra ben Çağlar Merve başlamıştı bir tık geç gelmiştim. Sen gelince Geldim Kuraktarıma. İlk Karataş'ı çektik sonra ertesi gün evet. Kuraktarıma geldim Evet. ve dedim ki yani bizde. eve geldim. İnşallah böyle başlıyor. olur. Aynı Evet. şekilde. Evet. Girer Eve mi? geldim ve başladık. Oldu ve kaldığımız yerden başladık yani hep beraber. Çok kebap yediniz mi? Bu sefer çok balık da yedik. Karataş'ta Evet, doğru. kaldık. Evet. Yani ilk hafta bir hafta 10 gün mü kaldık orada öyle bir şey? Evet, bir hafta O zaman kaldık. Siz Her benden şey önce yüzünden ama. kaldınız. Değil mi? O zaman festival vardı. Altın Koza vardı. Bir de Teknofest vardı falan. Oteller hep dolu diye Karataş'ta kaldık ama o sıra Teknofest Balık. vardı Ha. o zaman. çok balık yedik falan bu sefer. Dedik. Evet, Adana'da balık yemek de ilginç bir şey. Karataş balığıyla Ya balığı da meşhur kebap ya. gibi Evet. yapıyorlar. O zaman böyle çok Çok baharatlı balığıyla meşhur yapıyorlar. bir yer Karataş. Evet, doğru. Bazen Adana'da deniz olduğunu unutuyoruz. Evet. Yani Sadece baraj gölü var zannediyoruz ama Adana'da deniz var, doğru. Ya Balık kendi yiyemiyor. esprime güldüm şimdi aklıma geldi. Karataş'ta ya bir sahne çekiyorduk. Niye ya dediniz ya Magarsus işte antik kent. Orada bu sezon de yazdı. O antik kentte kazı çalışmaları yapan arkeologlara da bir gönderme yaptı Yunus Ozan. Bir sahnede arkeologları görüyoruz. Ama botta görüyoruz. Yani denize açılacakken. Ben de Turgut olarak şimdi hani arkeolog Turgut'un kafasında karadadır ya. Evet. Hani kazar oradan çömleği bulur yani. Ama Turgut olarak orada dedim yani ben de işte ya hocam nereye gidiyorsun mitolojik balık mı avlayacaksınız ne yapacaksınız gibi böyle bir şey ekledim yani tamam mı? Ama sonra salak kendi esprime güldüm yani hani. Sette Çünkü- çok eğlendim. Yani hani Belli. çünkü Turgut öyle düşünür yani. Turgut öyle Turgut için düşünüyor. arkeolog Turgut'un karadadır lafı işte. zaten. Yani Mesela. ya niye botla açılsın ki ama Ozan kesin sevmiştir. evet yani hani mitolojik balık çok komik geldi bana yani. Mesela gerçekten. bu sezon şöyle bir şey oldu. Ozan bize de bırak. Tabii. Yani ilk sezonda da vardı ama bu sezon bize de bıraktı böyle çok insert çok başka şeyler yani sahne bitiyordu ve devam ettirdiğimiz birçok şey oldu. Şu konu hakkında konuşun. Dediğim mesela ekstra böyle şeyler çektik. Bilmiyorum dizide yer alır yer almaz. Sahnenin dışında da böyle şeyler yaptık mesela yani. Çekim arkasında görürüz. Dizide görmezsek Evet herhalde. belki de. Onlar da keyifli oluyor. Bu çok arada ilk iyi. sezonun kamera arkası var. Blue TV'nin YouTube hesabında. Bence çok başarılı. Yani eğer bunu bilmeyenler varsa da izlemelerini tavsiye ederim. Hepimiz çok başka duygularla anlatıyoruz. Tabii sıcağı sıcağına daha Görüntüler ben çok beğendim yani. Magarsus için çok böyle başka bir enerji yaratıyor. İkinci sezonda kamera arkasında heyecanla Ya bekliyoruz. Hazal'la Berkay'ın efsanevi bir söyleyebiliyor muyum bilmiyorum düğün sahnesi var artık. Söyledim artık. Onun kamera arkasını beklesinler yani. Wow. Düğün yani Evet, komşunun söyleyeyim. düğününe. Evet, kimin düğünü olduğunu bilmiyoruz. Evet. Allah'ım inanılmaz bir akşam geçirdik orada.
Yani inanılmaz gerçekten. Biz artık Ne izleyince. konuda inanılmazdı? Kamera arkası mı inanılmaz? Ay Sahneler. sahnenin yapısı, Ozan'ın kurduğu reji. Karakterler tuhaf, Evet. sahne tuhaf. Yani tuhaf ama gerçek ama Reji. öyle de olur yani bu karakter yani ne saçmalıyorsun da demiyorsun. Onu yapar çünkü o karakter. Ve bu çok bazı şeylerin çok ciddi yapılması çok sinir bozucu. Yani Merve'nin dediği Evet. noktaya geliyoruz. ama anlatamıyoruz o şeyler ne. Dördümüz diğerleri Ozan, Fırat falan da şöyle bir şeye geliyor sahnede. Ozan bunu yapayım mı? Yapma. Yani herkes böyle yani ben neyse bir şey de diyemiyorum. Diyemeyiz. İzleyeceksiniz ve sonra tekrar. Evet. Peki en son şunu sorayım. En çok tabii bölüm farkında değilsiniz hangi bölümde olduğunun bazı şeylerin ama en çok eğlendiğiniz sahnelerden biri düğün sahnesi dışında. Nelerdi? En çok Çok var etkilendiğiniz, ya, en çok. çok eğlendiğiniz. Hani izlerken belki biz oradan bak bunda çok eğlenmişlerdi falan diye Ben hatırlarız. Memoşlu işte Ozan Çelik'in oynadığı Memoşlu sahnelerde çok eğleniyordum. Allah Allah ya. Allah Hayır şimdi Allah dur bir ya. lafımı bitirmem. Ama gerçekten benim için en komik senin de geldiğin o işte şey günü. Denize açıldığımız Karataş'taki sahne. Şeyin de ilk günüydü. Yani ikinci sezondaki ilk günüydü Berkay'ın. Hakikaten çok eğlenmiştim yani o sahne. Benim için oynadı. Evet. Hazal senin için. Ya ben Nuran'ın Her her sahne sahnesi çok yani komik, klasik dramatik yazılmış her anında dahi. Asla Yani gülmüyor. Allah'ım bunu nasıl yapacağız ya falan diye hani Çok zor ama ya. gerçekten öyleydi yani. Hiç o kadar ciddi ve sert bir Bir de karakter hiç oynarken. gülmüyor. Hiç gülmüyor. evet. Yazıksız ya. Gözü, yani Bakar gözü de mısınız? gülmüyor. Afişte bile çok Öyle komiksin. duruyor hep. Çok mendebur bir karakter. Benim de Berkay'la genellikle çünkü çok o kadar komik ki Berkay. Sizin Ya ama sizin bir sahneniz var o. Bizim gerçekten Bora'nın da oldu. Ben o Bora'nın sahne da yani. oldu. Yani çoğunlukla Berkay'la olan sahnemde şu yüzden gülüyorum. Şimdi çata çat tartışıyoruz ve yüz ifadesi. Beton'un yüz ifadesi. Bir de çok gülüyoruz ikimiz birlikte yani. Yani ikili sahnelerimde mecburen çoğunlukla gülmek zorunda kalıyorum. Ciddi bir konu tartışılıyor aslında. tabii. Ciddi bir kavga ediliyor ama yüzündeki ifade beni, ya Beton'un yüzündeki ifade beni bitiriyor. Tahammül edemiyorsunuz o boşluğa, boş bakış. Evet, çok komik gerçekten. Beni zaten yine altını çiziyorum. Komediyle bağım biraz düşüktür. Beni böyle şeyler güldürebilir ve bu beni bitiriyor. Dizide. sen de aynı şekilde mi zorlanıyordun? Ben zorlanıyorum zaten. O yani Yani çok eğlendiğimiz O da gülüyor için- tabii ki. Evet gülüyorum ama ben şimdi Betona gülüyor ya, sahneler muhtemelen. düşünüyorum. Ne söylesem bir şey olacak. Şimdi ben diyeceğim ki orada bir sahnemiz vardı. Hazal'la terasta bir sahnemiz vardı. Benim çıktığım arkada çocuklar. Yani hiçbir şey anladı yani. Anlatamayız. Öyleyim ki hiçbir şey anlatamıyorum. Orada davul çaldım. Yani Ama seyirci için de bu bence şey olmuyor. Yani bir spoiler gibi değil. Şimdi mesela düğün dedik ama şimdi bu izleyenler çok alakasız gelecek. Nasıl olabilir ki diyecek ve o anı bekleyecek. Hani bazen olur ya filmlerde işte son sahneyi önce verirler de işte ki biz bunu yapıyoruz yani. Hep açılışta her bölüm öyle açılıyor. en sevdiğim tabii. Ya bu seyirci için de öyle olabilir. Yani bir sürpriz gibi değil. Konu nasıl oraya gelebilir ki diyecek seyirci aslında. Yani Yani şu an evet. belki onu alacak ve diyecek ki yani imkanı yok oraya gelmesinin diyecek. Ve geldiği zaman da demek ki böyleymiş. Demek ki gelebiliyormuş. Bu ilk yazılmadan senaryo Ozan dedi ki benim böyle bir fikrim var dedi. Ondan sonra daha senaryo yazılacak. Sonra ben internette bir video buldum. Yani. Hemen Ozan'a attım. Ozan dedim ben bunu sahnede yapayım mı? Dur bakalım Beko dedi olabilir falan ve ben yani bir yıldır onu bekliyorum. Şimdi biz de onu bekliyoruz. Ve ben o gün geldiğinde böyle yapıyorum bizimkilere. Ben Ozan'a söyleyeceğim bunu. Hatırlatacağım bana destek verin olur mu? Nasıl bir şevkle yapıyor onu. Şevkle. Bunu satalım. Sonra Gözleri yaptık. parlıyor. Yaptık. Sonra İzlersiniz. Çağlar'la beraber yaptık. Bir davul sahnemiz var. Yani sezon ötesi önüne geçecek. Şimdi biz de onu heyecanla bekliyoruz artık. O Bu çok var biraz ama sohbetten yani. sonra heyecanla bekliyoruz.
Elinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Daha uzun uzun Magarsız konuşabiliriz. Hele ben tüm sezonu izleseydim biz de böyle bölüm bölüm yapardık bu röportajı büyük ihtimalle. Ellerinize sağlık. Yine böyle çok güzel bir sezon olmuş. 3. sezonda görüşmek üzere deyip buradan da topu Blue TV'ye Teşekkür ederiz. kapatıyorum programı. Çalıştığımız gibi. Tamam. Ben anladım senin taktiğini. Çözdüm seni Berkay'cığım. Çok teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Evet, Aysun Öz'le Başka Şeyler'de Magarsız'ın 2. sezonunu konuştuk. Mutlaka izleyin. Hem bir taraftan çok kızacaksınız, çok da gerileceksiniz ama bir taraftan çok eğleneceksiniz konuştuğumuz gibi. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Başka bir röportajda görüşmek üzere.